Herkese merhaba, ben Sümeyra Teymur. Bugün son bir yılın popüler konusu ve milyon dolarların havada uçuştuğu bir alan olan NFT'den söz edeceğiz. NFT'nin açılımı Non-Fungible Token, yani değiştirilemez jeton. NFT'ler kripto teknolojisine bağlı. Kripto teknolojisinde ise bütün işlemler zincir şeklinde birbirlerine bağlı olarak gerçekleşiyorlar. Ve dolayısıyla yaptığınız işlem bir daha hiçbir şekilde değiştirilemiyor. Bir dijital varlığı veya sanat eserini NFT'ye çevirdiğinizde aslında bunu dijital bir koda çevirerek bir nevi sertifikalandırmış oluyorsunuz. Yani bu kripto teknolojisindeki zincire bir halka daha eklemiş oluyorsunuz ve bu halka bir daha hiçbir şekilde değiştirilemiyor. NFT dünyası hem sanat eseri kavramını hem de sanat anlayışını toptan değiştirmek üzere. Çünkü klasik bir sanat eserini düşündüğümüzde, mesela bir resim veya bir heykel düşünelim. Sanatçı bunu ilk yaptığında bu ilk yapılan eserin orijinali olur. Daha sonra başka birisi bunu kopyalarsa bunlar da eserin kopyaları olur. Yani hangi eserin orijinal eser olduğu, hangisinin kopya olduğu çok net bir şekilde bellidir. Fakat dijital eserleri düşündüğümüzde mesela bir sanatçı bir illüstrasyon yapmış olsun. Şimdi evet, bu ilk yaptığı illüstrasyon orijinali. Peki diyelim bunun 10 kopyasını yaparsa, 100 kopyasını yaparsa veya ben X bir kullanıcı olarak bunu bilgisayarıma indirirsem, bunu kopyalarsam bu bütün eserlerin hepsi birbiriyle aynı oluyor. Yani hangisinin orijinal olduğu, hangisinin kopya olduğu belli olmaz. Aslında bunun bir önemi de olmaz çünkü hepsi birbirinin aynı olur. İşte sanatçılar kendi eserlerini NFT'ye çevirerek aslında o orijinal olan esere kendi imzalarını yapıştırmış oluyorlar. Ve bunu NFT ile kodlayarak bir daha değiştirilemeyecek şekilde sertifikalandırmış oluyorlar. Böylece NFT sayesinde orijinal eserler kopya eserlerden ayrılmış oluyor. Yani orijinal esere sanatçının imzası yapıştırılmış oluyor. Ki zaten bir sanat eserini asıl değerli kılan da sanatçının imzasıdır. Sanatçılar eserlerini NFT'ye çevirirken farklı kurallar koyabiliyorlar. Mesela sanatçı ben bu eserden 1 kopya yapacağım veya 10 kopya satacağım ya da 100 kopya satacağım diyebilir. Bu tamamen sanatçının inisiyatifine kalmış olan bir şey. Eğer 10 kopya satmaya karar verirse bu durumda her kopya için bir NFT kodu oluşturur. Yani aslında bu 10 kopyanın hepsi de eserin orijinali oluyor bu durumda. Yani klasik sanat eserlerinden çok daha farklı. Yine sanatçılar eserlerini NFT'ye çevirirken ben bu eserin her satışından X bir komisyon istiyorum gibi bir kural koyabilir. Mesela NFT'ye çevirirken dedi ki, örnek veriyorum, ben her satıştan %10 komisyon istiyorum. Bu durumda bu eser ikinci kere satılırsa, üçüncü kere, beşinci kere, 100. kere satılırsa, kaç kere satılırsa satılsın, her satışın %10'u otomatik olarak sanatçının dijital cüzdanına geçer. Mesela benim bir dijital illüstrasyonum var, örnek veriyorum. Ben bunu NFT'ye çevirirken dedim ki ben bunun satışından %10 komisyon istiyorum her satıştan. Sonra birinci kere sattım. Çok düşük bir miktarda satmış olayım, 10 dolar. Sonra benden satın alan kişi gitti bunu 1000 dolara sattı. Hiç haberim olmadan bu satışın %10'u otomatik olarak benim dijital cüzdanıma gelir. Bu da tamamen kripto teknolojisi sayesinde olan bir şey. Peki, sanatçılar veya yatırımcılar NFT'ye girmeli mi? Bu sorunun sanatçılar için ayrı bir cevabı var, yatırımcılar için ayrı bir cevabı var. NFT'ye sanatçılar girmeli mi? Şu anda bence sanatçıların NFT'ye ve dijital sanata girmesinin tam zamanı. Çünkü dijital sanat NFT ile beraber ortaya çıkmış olan bir şey değil. Ta 1960'lardan beri var. Ki gelecekte dijitalin çok daha büyüyeceğini öngörebiliyoruz. Dijital sanatın da çok daha büyüyeceğini ve çok daha büyük bir pazar haline geleceğini görebiliyoruz. Bugün dijital sanat NFT ile çok daha değerli hale geldi. Yarın belki NFT olmayacak, başka bir formda karşımıza çıkacak, bilemiyoruz. Ama dijital sanatın çok daha değerli hale geleceğini öngörebiliyoruz. Bu durumda sanatçıların çok hızlı bir şekilde dijital sanata ve NFT'ye girmesi çok mantıklı bir hareket olacaktır. Peki yatırımcılar NFT'ye girmeli mi? Bu sorunun cevabı biraz daha riskli. Yani bu kripto almalı mıyım sorusuna benziyor aslında. Şimdi bu pazar çok kumar gibi bir şey, yani öngörülemiyor. Hani NFT'ye girdiniz, çok kazanabilirsiniz. Çok büyük bir ihtimalle kaybedebilirsiniz. Yani aynı kripto paralar gibi, hani ne kadar değerlenecek, hangi sanat eseri değerlenecek, ne kadar süre sonra değerlenecek, bunu hiçbir şekilde öngöremiyoruz şu anda. Dolayısıyla yatırım için çok küçük bir kaynağınız varsa o zaman NFT'ye girmek mantıklı olmaz çünkü çok riskli olur. Ama diyelim çok daha büyük miktarlarda eğer yatırım yapıyorsanız, özellikle kripto para alıp satıyorsanız o zaman bunun bir kısmıyla NFT almak da mantıklı olur.
Çünkü hani bir NFT'nin ne bileyim 1000 dolardan işte milyon dolara çıktığını falan gördük pazarda. NFT pazarını beraber takip etmeye devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili fikirlerinizi ve sorularınızı yorumlarda mutlaka benimle paylaşın. Bu videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Sevgiler.